Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok değerli, çok yetenekli bir müzisyeni tanıştıracağım. Bir cellisti tanıştıracağım. Yağmur burada. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya seni nasıl tanıdığımı önce anlatmak istiyorum. Tabii. İzmir'de bir konsere gittim. Çok güzel bir yerde. Cem isimli bir şarkıcı ki ben daha önce çalışmıştık kendisiyle de. Konseri baştan sona izliyoruz. Çok güzel yetenekli müzisyenler var. Biz arkadaşımla beraber gittik, işte izliyoruz falan. Ya dedi ki nasıl bir çalış, ne kadar keyifli çalıyor. Yani onu, Yağmur'u ilk defa sahnede o şekilde izledim ve gerçekten dedim ki acayip yetenekli. Program bitti. Şimdi Cem'i tanıyorum. Dedim ki hemen menajerine, ya dedim nasıl, çok güzeldi Cem, harikaydı falan. Ya dedim orada bir cellist vardı. Ona ulaşabilir miyiz? Tabii dediler. Daha sonra Yağmur'a ulaştım. Şimdi burada. Çok teşekkür ederim. Hoş Ben de geldin. teşekkür ederim. Çok mutlu oldum ya çağırdığınız için. Yağmur, ben hemen böyle direkt şeye girmek istiyorum. Tabii. İnanılmaz tutkuyla cello çalıyorsun. Zaten beni en çok etkileyen o. Cello'ya dokunuşun, çalışın, baskıların çok temiz, çok güzel. Bunu nasıl elde ediyorsun? Nereden geliyor bu? Nereden geliyor? Yani aslında benim nasıl yaptığımı bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya şöyle, ben konservatuvarda ortaokulda gittim konservatuvara. Orada cello 9 Eylül değil mi? 9 Eylül konservatuvarında. Orada klasik müzik okuyarak başladım. Öncesinde piyano çalıyordum. Fakat sonra işte bizim ailede işte müzisyen de yok. Fakat benim müziğe olan ilgimi annem fark etmişti. O söyledi bana. Annemin söylemesiyle... Yani 9 yaşında annenin söylemesiyle konservatuvara mı girdin? Evet, ya aslında 11 yaşında tam girdim. 10 yaşında kursiyer olarak girdim. Hani piyano çalıyordum o zaman. Şimdi ben şunu bilmiyorum. Belki izleyenler de bilmeyenler de vardır. 9 Eylül Üniversitesi Konservatuvarına çocuk yaşta biri nasıl girebiliyor? Bunun şartları ne? Şöyle aslında ilk başta sizi bir kulak sınavına, yetenek sınavına sokuyorlar. Tabii benim zamanımda 4+4 yoktu. Ben 2011 yılında girdim. 2011 yılında girdiğimde 5 yıl ilkokul okuyup ortaokul 6. sınıfta başlıyordu. O zaman da ilk defa açılmıştı. Ortaokulda Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber böyle bir şey yapmışlar. Normal bütün müzik derslerini alıyorsunuz. Aynı zamanda bir yandan matematik, Türkçe, artık diğer dersleri de alıyorsunuz. Öyle şey yaptılar. Yani sen hem normal ortaokul okudun aslında ama bir yandan da müzik eğitimi Evet, aldın. hepsi konservatuvarda oldu ama. Cello'yu nasıl seçtin peki? Sen daha Şöyle önce oldu. ailede müzisyen yoksa cello'yu görmemişsindir yani. Ben bunu istiyorum dememişsindir muhtemelen. Şöyle oldu, piyano çalıyordum fakat diğer enstrümanlar da dikkatimi çekiyordu. Sonra bir gün beraber böyle bakıyordum diğer enstrümanlara, hangisini seçeyim? Kulak sınavını geçtim. Bir enstrüman seçecekler bende. Ellerimize Doğru. bakıyorlar, işte vücudumuza bakıyorlar. Nasıl, neyi çalalım, neye uygun diye. Neyi çalacağımı bilmiyorum. Sonra cello'yu görünce dedim bu sarılarak çalınıyor. Çok güzelmiş bu. İlginç. Böyle bir sarılma hissi var, işte böyle temas ediyorsun enstrümanla. O çok hoşuma gitti. O şekilde şey oldu, Tercihini seçtim. böyle yaptın yani. Evet, öğretmenim de ona göre bir piyanoyu bir cello'yu seçmişler beni. Normalde öyle bir şey olmuyor. Sonra dediler ne istiyorsun? Dedim ben cello istiyorum. Cello çalmak istiyorum. O sınavda kulak sınavını yaptılar sana. Yaptılar. Daha önce bir çalışman var mıydı kulakla alakalı? Küçük bir süre eğitim almıştım. Yoktu böyle. Bir 2 ay kadar bir kulak işte sınavı için bir eğitim aldık. Ondan sonra o eğitimde tek ses, 2 ses, 3 ses onları öğrendik. Melodi tekrarı, ritim tekrarı. Sonra da girdin. Sonra da girdim. Peki yani bu cello'yla tanışman ve bu seviyeye gelmen nasıl oldu? Ne kadar çalışma var bunun içinde ve ne kadar tutku var? Şöyle aslında konservatuvardayken çok yoğun bir çalışma sistemimiz vardı bizim. Yani genelde günde böyle 5 saat, 6 saat en az böyle bir çalışma sistemimiz oluyordu. Hep bütün gün okuldaydık yani. Sonrasında ben klasik müzik çok seviyordum. Klasik müzik eğitimi alıyorduk. Fakat böyle arkadaşlarımla beraber kendim film müziklerini çok seviyordum özellikle. Onlarla benim böyle ufak ufak kendi kendime değişik düzenlemeler yapmaya başladım. Çok keyif alıyordum ben onları yapmaktan. Sen bir yandan böyle küçük aranjeler de Tabii aranje yapmaya başladım. İşte kendi kendime onları yazmaya başladım. Çalmaya çalıştım cello'yla. Değişik bir şeyler deneyeyim dedim. Böyle yapayım, nasıl olur? Sonra benim ilgi alanım daha çok o taraf oldu. Yani daha film müziği, halk müziği. Ondan sonra böyle doğaçlama, caz, bunlar üzerine birazcık daha gitmeye başladım. Sonra onlardan çok keyif alınca mezun olduktan sonra okulda direkt onlara yönelmek istedim. Hayallerim vardı benim.
Onları gerçekleştirmek istedim. Hayallerin neler? Hayallerim neler? Aslında şöyle, en büyük hayalim benim şöyle. Cello aslında bence çok ana bir enstrüman olabilecek bir enstrüman. Solist enstrüman karakteri Evet taşıyorsun. ama şöyle bir şey oluyor. Tabii gruplarda daha çok her zaman genelde bir yan saz olarak gözüküyor. Yani hep bir eşlik enstrümanı veya özellikle böyle işte yeni gruplarda. Bütün hepsinde öyle gözüküyor. Benim de hayalim kendim bir solist olarak böyle cello ile olayım. Arkada gitar bir tane işte bas gitar, Onlar arkada piyano mısın? onlar arkada bu sefer de. Süper. Öyle böyle konuk sanatçılar gelir belki. Böyle bir konsept yapmak istiyorum. Güzel. Çok güzel fikir. Ben seni izlediğimde ilginç şekilde bu hisse kapıldım ama. Gerçekten. İşte mi? zaten çünkü senin çalış stilin aslında orada hani ben buna eşlik edeyim dedi. Yani gerçekten bir de zaten şanslısın. Orada sadece bir gitar, sen ve solistin olduğu bir düzen olunca senin kendini orada aslında solist göstermen çok doğru bir yerdeydin yani. Ve hep gerçekten çalış stilinde solist karakterliydi. Bu Gerçekten mi? Evet, onu hissettim ve daha da ilginci, ben gördüğümde dedim, arkadaşımla konuşurken şey dedik. Ya acaba bir konseri olur mu yani? Konseri varsa gitsek mi? Vallahi billahi Gerçekten içimden geçen mi? bu. Evet, zaten o nedenle seni davet ettim. Çünkü Ay, böyle bir çok şey güzel. vardır diye. Sonra telefonla konuştuk. Bestelerim var mı? Evet var. Aranjelerim var mı? Var. Hakikaten düşündüğüm gibiymiş. Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. İyi ki doğru düşünmüşüm. Yağmur, ne tarzlarda müzik yapıyorsun şu anda? Kimlerle çalışıyorsun? Önce gene bugünü konuşalım. Tabii ya şu an tamamen belirli çalıştığım bir grup yok. Fakat şöyle ben şans eseri çok iyi gruplarla çalışabildim. Çok iyi müzisyenlerle çalıştım. 17-18 yaşındayken Kardeş Türkülerle tanıştım. Onlarla mı çalıştın? Evet yani onların böyle küçük ufak tefek konserlerinde çalma fırsatı elde ettim. Onları dinlemek, Çok şanslısın. onların ortamında olmak çok şey öğretti bana. Halk müziği ile böyle şu an ilgileniyorum. Hani asıl başlangıcı odur. Çok seviyorum onların yaptığı müziği. Müthiş. Ondan sonra işte Cem var. Onun yaptığı müzik daha psikodelik ve çok değişik, deneysel bir müzik. Vokalle cello'nun uyumu beni çok mutlu ediyor. Cem'in sesine eşlik etmek. Ondan çok keyif alıyorum. Onun dışında diğer çalıştığım gruplara da giderken farklı farklı işte böyle bir arkadaşımız var şimdi yeni çıkan sanatçılarla. Deneysel şeylerde. Hep olmak çok keyif veriyor bana. Asıl istediğim şey de şu an bir projeye giriştim kendim. Türkiye'nin bütün bölgelerinden bir türküyü Evet. cello, ana saz olacak şekilde bütün altyapıları, her şey cello ile oluşan böyle bir müzik yapıp bütün bölgelerinden bir türküyü, böyle bir Anadolu'yu tanıtmak cello ile. Öyle bir projem var şimdi. Peki bu düşündüğün şeyde farklı farklı türküleri çalmak mı var, yoksa böyle hepsini atıyorum bir 10 dakikalık bir konseptle bir araya getirmek mi var? Hepsini farklı farklı çalmak olarak düşünüyorum şu anda. Böyle çok sevdiğim parçalar vardı benim, türküler işte anonim türkülerden var. Belirli sanatçıların türküleri var. Onları cello ile böyle çalmak, böyle bir dokunmak, piyano cello olanlar var. Ondan sonra sadece cello olanlar var. Onları yapmak çok hoşuma gidiyor şu an. Şu an Karadeniz'le İç Anadolu'yu tamamladım. Bitirdin, Yani yapıyorsun şu anda yani. Evet bunları. evet, onlara başladım. Kendi stüdyonda mısın? Bir stüdyoyla mı çalışıyorsun? İzmir'de nasıl böyle bir ortam var mı? Arkadaş grubunla mı çalışıyorsun? Çünkü Instagram'da ben Yağmur'un başka bir performansını daha gördüm. Bir arkadaşınla beraber keman ve cello çalıyor. O da çok güzel bir proje bu Evet, arada. teşekkür ederim. Harika düzenlemeler yapmışsınız ya. Evet, o da arkadaşım benim konservatuardan 9 Eylül'den arkadaşım. Klasik müzik konservatuarından ama onunla biz çok yakın arkadaşız ve beraber hep bir şeyleri çalmaya başladığımızda hep böyle çok keyif alıyorduk. Deneysel şeyler yaptığımızda. Onu da Bunlar kat. pop parçaları var. Evet, Onu evet. da katlaş içinde. Onunla çok da güzel hep, o olur. şu an Almanya'da okuyor. Öyle mi? O yüzden Türkiye'ye geldiğinde beraber hemen diyoruz kaydedelim, bunu yapalım. Böyle oturuyoruz, işte Bravo. yazıyoruz, çiziyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Bravo, bravo. Çok keyif alıyoruz. Evet. Güzel. Bu bir proje olarak hayatımıza devam edecek Yağmur'un yapacağı işler. Cello'su burada. Evet. Ben söz güzel ama o benim duyduğum şeyi sizin duymanızı istiyorum. İşin güzel tarafı. Burayı bir kuralım. Ondan sonra hem sohbete devam edelim, biraz da cello'yla devam edelim. Süper. Kısa bir ara şimdi. Şu an ne yapıyorsun? Şu an arşeyi reçine sürüyorum. Ses çıkmasını aslında bu reçine sağlıyor arşada. Yani bu olmadan imkansız ha? Ya evet. Hatta beni ilk başta cello öğretmenim kandırmıştı. Cellom gelmişti, arşem gelmişti.
Oturduk, dediler hadi ses çıkart bakalım Yağmur dediler. çıkmıyor. Sonra çıkmıyor. Ben böyle Ha. hırs yapmıştım. Sonra dediler reçine olmadan Bütün çıkmıyor. yaylı sazlarda bu geçerli mi yoksa Evet. sadece cello için mi bu olay? Bütün yaylı sazlarda geçerli. Özellikle yaylı dörtlüde geçerli. Keman, viola, cello ve kontrbasta reçine olmadan ses çıkmıyor. Mümkün değil. Aa, çok acayip. Yağmur, hazırsan başlayabiliriz. Tamamdır. Çalacağın eser nedir? Çalacağım eser Neşet Ertaş'ın Ahirim Sensin adlı parçasını ben cello'ya uyarladım. Şöyle aslında cello'nun telleri do, sol, re, la diye gidiyor bizde, 4 telli. Fakat ben bu parçada Neşet Ertaş'ın bağlamasında kullandığı akordu uyarlamaya çalıştım enstrümanıma. İlginç. Evet, do, sol, do, la olarak çalıyorum ki buradaki alttaki do sesini dem sesi olarak alıp üstüne bağlama sesi çıkarmaya çalışıyorum. Orijinal. Cello'yla, evet. Çok merak ettim nasıl bir şey olur. Vallahi bravo. Neşet Ertaş'ın da burada bizde stüdyonun girişinde resmi var. Hakikaten müthiş. Çok harika. Haydi Yağmur, sendeyiz. Tamamdır.
Beğendiniz Harikaydı, mi? bayıldım. Beğenmek ne kelime. Bu eseri kaydetmenin özel bir sebebi var mı? Evet, 6 Şubat'ta ben Hatay'da olan depremde oradaydım. Ve o olaydan sonra, depremi yaşadıktan sonra bu eseri tekrar bir düzenlemek istedim. Çok sevdiğim bir parçaydı, çok sevdiğim bir sanatçıydı zaten Neşet Ertaş. Onun üzerine oradaki yaşadıklarımı, oradaki duygularımı en iyi ifade edebileceğim şekilde ifade etmeye çalıştım. Ben de bunu kaydetmek istedim. Depremde hayatını kaybedenlere adamak istiyorum çıktığı zaman. Sen oradaydın. Evet. Onu yaşayanlardan biriydin. Ve müziğinle, cellonla. Bence Evet. cellonun sesi de yani o hissi çok taşıyor ya. O bilmiyorum yani garip bir hüznü var cellonun. Ya sen Evet. celloyu nasıl tanımlıyorsun mesela sesini? Nasıl tanımlıyorum? Benim için insan sesi gibi aslında. Yani evet. uzun süre dinleyebildiğim tek ses diyebilirim cello için. Çünkü gerçekten hem bir insana huzur veren bir yanı da var. Fakat içindeki acıları da ifade etmeme. Yani aslında benim ifade edemediğim kendime hayatta bir sesim aslında cello benim için. Kendimi konuşarak bazen bazı şeyleri ifade edemediğimizde bence müzik zaten burada en güzel şey. Bir de insan böyle çaldıkça eli kolu gibi oluyor enstrümanı. Benim enstrümanım da benim için öyle. Yani Acayip. evet. Daha kaydetmek ister misin? Ee, Hangisini yapalım? Yani Vuelvo al sur, Ruh Master. evet Ne? o film müziği. Çalayım bir kere isterseniz, beğenirseniz. Bu senin kaydedelim. müziğin mi? Bu değil, bu bir film müziği fakat ben bunu düzenledim. Düzenlediğin müzik. bu. Çıkacak bu da yani herhalde bu ay Hangisini sonunda. istersin? Sen ne istersen onu çal. Bilmiyorum. Hadi ya. Bir tanesini seç bence. Yani Hepsi güzel. güzel mi? Yiğidim Aslan'ın veya Gelivere Deresi olabilir. Hadi gel öyle derisi yapalım. Tamam. Introsuz vav. Evet. Başında pizzicato var, onun da bir şey yok aslında da. Tamam. Yani akordumu da yapayım hemen. Gelivere deresi. Bunda da bir başında konuşayım çünkü Tamam. bunu piyanoyla kaydettik. Bunu Metin Kiper diye çok sevdiğim bir piyanist çaldı. Onu da söyleyeyim de. Bu piyano ile beraber. Evet, altyapıda piyano var. Şimdi Gelivere Deresi bir Karadeniz türküsünü çalacağım sizlere. Bunun da orijinal kaydında Metin Kiper çaldı piyanolarını. Çok değerli bir müzisyen. Beraber kaydettik. İyi seyirler. Harika. İyi harika. dinlemeler.
Harika, harika, harika Yağmur. Çok güzel düzenlemeler, farklı düzenlemeler. Bunlar hep şu an yayınlanmamış şarkıydı değil mi o? Bu yayınlanmış bir Yayınlandı parça. Gelebere Deresi. Şu an yayınlanmadığın şey mi var? Vuelve al Sur mu var? Evet. O yayınlanmamış olan, değil mi? Yayınlanmadı. O da bir film müziğinin Bir düzenlemesi. film müziğinin düzenlemesi. Okey. Hangisini çalmak istersin? Yiğidim Aslanım mı? Yağmur diyorum. Vuelve al Sur mu? Aslında ikisini de çalıştım ben. Hangisi daha güzel olur derseniz. Hani çok türkü güzel olur mu? Ya da bir tane farklı olsun Bence derseniz. ayrım sensin, inanılmaz. Öyle mi? Onun üstüne bir şey koyalım. Bir de Gelebere yaptık, 2 türkü. İki türkü Bence bir tane de film müziği olsun Aynen, bence değil aynen. mi? Vuelve Değişiklik yapalım. olsun. Ben Kesinlikle. de evet. Şimdi bakalım düşünüyorum yani bir tane de film müziklerinden oluşan böyle bir albüm istiyorum. Çok istedim. İnşallah bakalım. Olur türkülerden sonra. Daha konuşacak çok şey var ya. İnan bana, konuşacak şey var. Geliyor. Harika. Bu hangi eserdi? İsmi Bu neydi? Vuelve al Sur diye aslında bir film müziği Güney filminden. Piazzolla'nın bir parçası var. Onun ayrı bir düzenlemesi. Bu senin düzenlemen tamam Evet değil mi? benim düzenlemem. Orijinali böyle mi? Orijinali çok daha farklı. Çok daha farklı. Bu senin düzenlemen tamam. Evet, sadece Bütün cello celloları var. sen çalıyorsun. Yerleri Evet, sen evet. çalıyorsun içinde. Harikulade. Peki, okey. Bence bu tamamdır. Manyak güzel oldu bunlar. Beğendiniz mi? Tabii Gerçekten. ki, tabii ki. Yani hatta sana önerilerim bile olabilir benim. Ay yani vallahi çok birçok. sevinirim. Şimdi gayet güzel. Birçok çekim yaptık. Çekimi tamamlayalım. Tabii. Bitirelim. Gayet güzel şimdi. Onlar hepsi açık kalsın. Bu da açık kalsın. Sen de otur istersen. Tamam, Cello'nun enstrümanım elinde. da Elinde ol. şöyle elimde Aynen olsun, öyle. şöyle Aynen öyle. yapayım. Şimdi ben yavaş yavaş tamamlayayım çekeyim. Bunu güzel kaydettik. Bu dursun. Tamam. Evet Yağmur. Çok güzel bir gün geçirdim seninle. Gerçekten. Ben de çok keyif aldım. Yaptığın parçalar, düzenlemen, bu işe olan tutkun, sevgin, işin başında Yağmur'u yakalamak benim için harikaydı. Yani çünkü o bir yolun şu an devamında birçok hayalleri olan bir müzisyen ama enerjisi ve becerisi bence bunu fazla ona geri getirecek. Buna inanıyorum ben. Burada olman çok mutluluk verici. Ben gelecekteki sana bir mesaj göndermeni istiyorum. Tabii. Hemen düşünüyorum. Gerçekten çok zor bir soruyla final yapacağım. Yo çok güzel aslında. Yani her zaman yanında olanlarla, seni destekleyenlerle beraber her zaman kendi müziğini tutkuyla ve aşkla yapmayı hedefliyorum. Huzurla ve mutlulukla. Hep böyle yani olmak istiyorum. İşimi severek Yani yapmak ileride istiyorum. bu videoyu tekrar izlediğin zaman acaba ne hissedeceksin? Altın sana. Eminim çok heyecanlı olduğunu göreceksin ama bu heyecanın müziğine güzel şekilde yansıyacağına inanıyorum, üretimine. Bu şekilde devam edeceksin değil mi? Yani türkü düzenlemeleri, farklı şeyler, yoksa aklında bunlar dışında da yapmak istediğin şeyler var mı? Mesela bir konser versen nasıl bir şey hayal edersin? Nasıl bir şey hayal ederim? Aslında şöyle ben Örnek aldığın bir şey var mı acaba? tabii Böyle ya düşünüyorum. tabii ki var örnek aldım. Şöyle aslında mesela New York Gypsy All Stars diye bir grup var bilirsiniz belki böyle Amerika'da yapıyorlar. Çok güzel yani böyle hem enstrümanlarla hem sevdikleri arkadaşlarıyla beraber müzisyen herkes
Beraber çok keyifli, güzel sahneler alıyorlar. Adnan Saygun'da çıkmak çok isterim. Süreyya Operası'nda çalışmıştım bir sanatçıyla. Orasının ortamını çok beğenmiştim. Belki orada kendi konserim olabilir. Hani böyle sevdiklerimle hem türkü düzenlemeleri hem de film müzikleri üzerine de şimdi bir şeyler yapmak istiyorum. Onları da çok seviyorum. Onlarla böyle toplu böyle farklı farklı şeyler çıkartıp güzel düzenlemeler yaparak devam etmek istiyorum. İnşallah. Instagram'da seni nasıl takip edebilirler? Yağmur Gönül diye direkt Yağmur şey Gönül, yapabilirler. YouTube, YouTube'da da evet. Yağmur Gönül, Spotify, Yağmur Yağmur Gönül. Her yerde Yağmur Gönül'ü bulun ve takip edin sevgili arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ben de Yağmur. teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Beni davet ettiğiniz için ayrı Zevkle. teşekkür ederim. Dinlediğiniz için de çok teşekkürler. Onur duydum burada olmandan. Çok teşekkür ederim. Stüdyomuz şenlendi. Kayıtlar yapıldı. Görüşmek üzere. Peki harika.